Evet, şimdi karşınızda Sony ZV-1. Bu kamera benim uzun zamandır merakla beklediğim bir kameraydı. Vloglarımda artık hafif, güçlü ve hızlı bir makine arıyordum. Ufak böyle olabildiğince ufak telefonumla, hatta birkaç vlogumu telefonumla yapmıştım. Fakat biliyorsunuz ki telefonların sensörü oldukça küçük ve alan derinliği olsun, lock renk profilinin olmaması olsun, birkaç tane eksikleri vardı. Ben de alternatiflere bakmaya başlamıştım. Bu alternatiflerimizin en güçlüsü şu an piyasada. Zaten en iyi vlog kamerası olarak ödül almış olan Sony ZV-1. Şimdi Sony ZV-1 aletimizde 1000 FPS çekim var. 1000 FPS çekimi ben yolda biraz çekimli gerçekleştirdim. Birazdan zaten konuşmamı bitirdikten sonra Ayvalık'a gelirken yolda çektiğim görüntüleri koyacağım. Onları izleyeceksiniz. Yolda gelirken çok konuşma yapamadım. Sabahın 7'sinde yola çıktık. İstanbul'dan Balıkesir'e gelene kadar pilim bitmedi. Şu an Cunda Adası'ndayız. Çekim yapıyoruz. Çekimle ilgili çok fazla görüntü paylaşmayacağım. Çünkü ben burada vlog yapacağım sadece. Ve Sony ZV-1 kameramızın incelemesini yapacağım. İçine dahili ND filtresinin olması çok işime yaradı. Şu an mesela 1/1250 shutter'dayız. f1.8 yapmayı çok seviyorum ben. Alan derinliğini görüyorsunuz. Şu an alan derinliğimiz var. Hatta Yağız nerede? Bak Yağız telefonla konuşuyor şurada bir yerde ve flu'da kalıyor. Lensimizin 1.8 diyaframlı olmasının ve sensör boyutumuzun 1 inç olmasının en büyük avantajlarından bir tanesi. Bunun haricinde makineye gerçekten zaten Sony'den alışık olduğumuz şekilde asla ve asla netlik kaçırmıyor. Maske takılıyken de kaçırmıyor. Maskeyi çıkardıktan sonra da kaçırmıyor. Fakat steady shot 2 seviye sabitlememiz var. İkinci seviyeye sabitlemeyi açtığımız zaman çok ufak %10, %8 civarında bir crop atıyor sensöre. Ben bu crop'u yaşamak istemediğim için ve şu anki sabitlemesini çok yeterli bulduğum için ikinci seviye sabitlemeyi açmadım. İlk seviyede sabitlememiz. Yağız ne yapıyorsun lan? Bir sağa geçiyorum, bir sola geçiyorum. Bak biraz sanki böyle bir 20 milim olsa mıydı lens dediğim oluyor ama 24 milim de gayet yeterli. Nasıl sence şu an açısı? Koku çok güzel ya. Koku mu? Lokma. Dondurma mı kokuyor? Yok, lokma. Lokmacılar. Yolda çektiğim görüntülerle sizi şu an baş başa bırakıyorum. Yolda bayağı bir çekim yaptım. 1000 FPS çekim, HDR çekim. Onun haricinde başka ne çektim? Biraz Yağız'ı çektim. Yağız ön koltukta uyurken. Gerçi şoförün yanına geçince Yağız uyumuyor. Bir tedirgin oluyor. Ben uyursam şoför de uyur düşüncesinde biraz kendisi. Yanlış mıyım? Evet ama dün gece 1,5 saat uyuduğum için biraz uyumak zorundaydım. Seni almadan önce şoförle konuştum, uyusam uykunu getirir miyim diye. Hayır, ben çok iyi dinlendim. Hayatta uykumu getirmezsin dedi. Ve uyudun öyle mi? Ben sen uyuduğunu hiç görmedim ya. Çünkü ben sürekli uyuyordum. Bir arada bir kestirdim ya. Yani senin gibi bütün 5 saat boyunca uyumadım ama yarım ben saat, uyudum saat abi. Ben çok temiz uyudum ya. Ben çok temiz. Evet, sizi yolculuk görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Dur maske çıkartayım, şurada kimse yok ya. Evet, şimdi dahili ND filtremizin olması sayesinde istediğimiz ışıkta, istediğiniz kadar sert ışıkta 1.8 diyaframa ulaşmanızı sağlıyor. Yani bu cidden gerçekten önemli bir rakam. Çünkü bazen çok ışıklı olan ortamlarda sizin shutter'ınız, ISO performansınız, yani 100 ISO'yu alırsın, shutter'ını 4000'e getirirsin fakat yine de 1.8 diyafram değerine erişemezsin. O tür durumlarda ne yapıyoruz yazarsanız ND filtremizi açıyoruz. Birçok sinema kamerasında olmayan ND filtreyi şu ufacık kameraya koymuş olmaları çok güzel bak. Hatta şu an direkt aç kapat yapalım. Bak şu an off. Off. Gördün mü? Evet. On. Bak içeride. Evet, atıyor. Sesi de geliyor. Güneş gözlüğü gibi filtreyi atıyor. Ama otomatik modda olduğu için çok anlaşılmıyor tabii. Şu an manuelle bir alayım. Şu an 1/80 shutter'dayız. Diyaframımız 1.8, ISO 160. ND filtreyi kapatıyorum. Hemen aynı ışığa tekrar geliyoruz. 1/800, diyafram 1.8,
ISO 160. Yani bunun hesabını siz yapın. Bayağı bir ışığı kesiyor. Bayağı bir güzel şekilde sizin o sinematik hareketi almanızı gerektirecek shutter'a ulaşmanıza imkan veriyor. Bence bu ND filtrenin içinde dahili olarak olması bile çok büyük bir özellik. Bak şimdi ND filtre şu anda kapalı. Nerede? Burada. Açtım. Yan ekrana bakıyorum arada. Ekrana baktığım çok belli oluyor mu bilmiyorum. Biraz açmamız lazım. Size her zaman bahsettiğim Sony'nin muhteşem eşsiz netlik performansından biraz bahsetmek istiyorum. Şu an görüyorsunuz maskeliyim. Kendime de arada ekrandan bakıyorum. Kusura bakmayın, ekranın yanda olmasına çok alışık değilim. Benim normalde ekranım üstte olduğu için bunda yandaki ekrana baktığım zaman çok belli oluyor. Ama tabii ki üstteki ekranın mikrofon girişini kapatıyor. Bir şekilde yani ikisinin de artı eksi yönleri var fakat tüm dünya şu anda yandaki ekranı kabul ettiği için buna eksi puan veremiyorum. Sony'nin muhteşem netlik performansı dedik. Hasan abiyle birlikte netlik testi gerçekleştirmiştik. Karaköy'deki katlı otoparkın en üst katında, teras katında. O videoyla sizi şu an baş başa bırakıyorum. Netlik performansını oradan izleyebilirsiniz. Yani muazzam. Kesinlikle kaçırmadı. Akşam performansında ilerleyen dakikalarda beraber izleyeceğiz. Saati göstermedik ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Merhaba arkadaşlar, Ömer Faruk'un kanalına hoş geldiniz. Konuk olarak Hasan Kılıcı davet etti. Öyle bir şey yok tabii ki. Yüz takibimizi yapıyoruz. Evet, yüz takibimizde sadece yüz göz mü algılıyor yoksa ensemizi de algılayıp kaybediyor mu? Göreceğiz kayıtlarda. Evet, bir daha yap. Bekle. Arkaya gitti. Evet. Güzel. Bence güzel. Şöyle yapayım bir de. Şu an minarede. Geldi. Gitti. Nasıl, tatmin etti mi? Güzel. Geldi. Gitti. Geldi. Gelir abi, gelir. Biz çıkalı da kaç saat oldu otelden? Şu an pilim %50. Pil performansı açısından 1,5 saat oldu mu? Otelden 3,5'da mı çıktık? 2 saat. 1 saat 45 dakikadır ben çekim yapıyorum. Ara ara çekim yapıyorum. Kamera uçak modunda duruyor. Ve muhtemelen kamera sürekli tam olarak kapanmadan standby, yani uyku modunda bekliyor sanırım. Çünkü ekranı açtığımız anda kamera açılıyor. Ve açılma süresi gerçekten çok hızlı. Şu an pilimiz %50'de. Bence anlatıldığı kadar ya da gömüldüğü kadar pil performansı kötü değil. Ama biraz önce de söylediğim gibi ben kamerayı şu an uçak modunda kullanıyorum. Pili çok hızlı bitiyor dedikleri için. Ama birazdan powerbank'le kullanmaya devam edeceğim muhtemelen. Çünkü hatta %30 gibi şu an galiba. Bak kedi çekiyor. Allah aşkına kedi gördü. Yani 2 tane kedi gördüğümü hiç dayanamaz kedilere. Şu yandaki ekrana alışmam biraz zaman alacak gibi ama alışırım. Nereye alışmıyor ki insan? Her şeye alışıyor. İşte bu alan derinliğini telefon sensöründe çok kolay alamıyorsun. Portre modunda alabiliyorsun. Portre modunda da 1080 destekliyor kameralar genelde. 4K desteğinde, ya 4K çekimlerde portre modunu kullanamıyorsunuz. O da tabii ki yapay bir flow veriyor background'a. Şu an background'umuz gerçekten 1.8. Ya şimdi açık konuşacağım. Ben bu makineyi alırken çok fazla gömerim diye düşünüyordum. Hatta Yağız'a da söyledim, ben bu makineyi çok gömerim diye düşünüyordum. Fakat beğendim. Yani pil performansı olsun, 1000 FPS olsun, yolda çektiğim görüntülerdeki o sabitlemesi olsun, içerisinde bulunan ND filtre, kullanım kolaylığı, ekranı açtığın anda kameranın otomatikman yani yarım saniyede hazır hale gelmesi çok güzel özellikler. Ya makineyi otomatikte kullanmaya alışık olmadığım için sürekli patlıyorum, ışık değişiyor tabii haliyle. Powerbank'te bir yarım saat, 1 saat yaklaşık kamerayı şarj ettim. %100 oldu. Yarım saat 45 dakikada %30'dan %100'e kadar şarj etmiş oldum. Yani pil seviyesi şu an beni yarı yolda bırakmadı diyebilirim. Sürekli kamera elimde, sürekli kamerayı mıncıklıyorum, sürekli kullanıyorum. Bu kullanım senaryosunda beni hiç üzmedi. Aksine çok rahat bir şekilde, çok hızlı abi, çok bir kere. Hani beni daha önceki makinelerde en çok mutlu eden şey makinenin hızlı açılıp hızlı kapanması, isteklerime, dileklerime, yapmak istediğim şeylere hızlı tepki verebilmesi. Çünkü çekim sırasında çok anlık gelişiyor her şey. Bir çekmek istediğim bir şey var, kamera cebinde kapalı. 3 saniyede kamera açılıyorsa geçti abi, geçmiş olsun. O sahneyi çekemezsin. Ya da vlog yapacaksın işte. Bir 30 saniyelik boşluğun var, orada konuşman gerekiyor. Tık diye abi hemen yanımda kamera. Neden? Ufak. Yani ben şu ana kadar genel olarak çok mutluyum. Fakat bir tek kendime şu soruyu soruyorum. Telefon yerine bu
kamerayı kullanabilir miyim? Acaba ZV-1'i çekimlerimde, vloglarımda kullanabilir miyim sorusunu kendime çok soruyorum. Fakat bir türlü cevabını bulamadım. Yani pratiklik, taşınabilirlik, hız, konfor açısından telefon daha önde. Tamam, eyvallah. Ama gece performansı, alan derinliği, 24-70 lensinin olması, doğru yerden mi gidiyorum lan? Ürün modunun olması, 1000 fps çekim yapabilmesi, çok kayda değer özellikler bunlar. Ve telefonu çekim sırasında meşgul etmek de çok faydalı bir şey değilmiş. Onu da görmüş oldum geçtiğimiz günlerde yaptığım vloglarda. Abi çekimdesin, telefon mesela sürekli çalıyor, bir şey oluyor, mesaj geliyor, donuyor. Ya telefon donmuyor tabii de. Buradan mı gidiyorduk lan? Nereden gidiyorduk ya? Oteli unuttum. Bura mıydı lan? Burası değil. Kahveci vardı bir tane. Aha, burası mı? Şimdi tabii ki telefon sensöründen daha büyük olduğu için dinamik aralığı da bir tık daha geniş ve en önemli özellik, en önemli fark log renk profillerinin olması. Biliyorsunuz abi, ben videolarıma çok fazla renk yapıyorum, çok işliyorum, çok kullanıyorum. Benim videolarımdaki asıl olaylarımdan bir tanesi renk. Telefonla çektiğim görüntüyü çok fazla işleyemiyorum. Neden? Log renk profili olmadığı için. Şimdi bunda Cine 2, Cine 1, HLG, HDR, yani HLG deyince çoğu kişi anlamıyor. HDR renk profilleri var. Rastgele gide gide buldum lan oteli. Vallahi. Merhaba. Hoş bulduk. Otele geldim. Rastgele sağdan soldan gide gide vallahi oteli buldum. Şimdi bizim okulda bir tane Remzi abi vardı. Remzi abinin soyadı Remzi Açım. Soyadı Açım. Pardon. Remzi abinin bir yerde Remzi abinin adı yazıyordu. Remzi Açım yazıyordu. Bizim arkadaşlardan biri de kim olduğunu bilmiyorum, gitmiş altına yazmış. Abi ben de açım. Şimdi acıktım, aklıma o geldi. Remzi Açım, abi ben de açım. Evet, ISO performansı dedik, dinamik aralık dedik, ND filtresinin olması dedik, shutter hızının 12.800'e çıkması dedik. ISO performansını 2 kere kullandım. ISO performansı önemli. Yani ben bu makineye eksi puan şu anda veremiyorum. Belki yarın veririm, bilmiyorum, daha testimize yeni başladık. Bir gün oldu, başladık. Sabahtan beri kullanıyorum. Aktif yoğun bir şekilde kullanıyorum. Ama herhangi bir şekilde eksi bir tarafını görmedim. Odanın ışıklarını bir miktar açtım. Ürün deneme modunu açtım. Kameramızda ürün deneme modu var. Yani bu kamera içerik üreticilere yönelik olduğu için sen bir ürünü uzattığın zaman direkt senin ürün uzattığını, ürün tanıttığını, ürün reklamı yaptığını anlıyor ve ürün denetleme yapıyor. Evet arkadaşlar, bugün kanalımda klima kumandası inceliyorum. Oha! Klima kumandası. Bir içerik üreticinin istediği her şeyi içine koymuşlar. İncelememize devam ediyoruz. Çekim alanına geçeceğim. Çekim yapmam lazım biraz. 2 saattir goy goy ediyorum. Hava serin oldu diye üstümü almaya çıktım. Şimdi geri geçiyorum içeriye. Ama bu video sadece ZV-1'e ayırdığım bir video olduğu için çekimle alakalı çok bir şey göstermeyeceğim. Böyle bir beklentiye girmeyin. Şimdiden uyarıyorum. Birazdan size göstereceğim fotoğrafları kameranın ND filtresini kullanarak 25 saniye pozlama yaparak çektim. Yani ND filtresi olmasaydı eğer muhtemelen bu kadar bize fırsat vermeyecekti. Sudaki o pamuksu görünüm var ya, birazdan fotoğrafları görünce ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sudaki o pamuksu görünümü yakalamak için benim fotoğrafı 15, 20, 25 saniye pozlamam gerekiyordu. Ben ND filtreyi açarak, tekrar söylüyorum, üstüne basa basa söylüyorum, bu kadar ufak bir alette ND filtrenin olması gerçekten çok güzel bir başarıdır, güzel bir yeniliktir. Ben bu fotoğrafları ND filtreyi açarak çektim. Evet, Yağız Bey de geliyor. Aha. Nasıl gidiyor Yağız Bey? Yorucu. Yorucu mu? Ben hiç yorulmadım. Aa, uçuyorum. Uçuyoruz. Bu arada bir önceki konuşmamda net olmamamın sebebi, ama orada denizi çekerken makineyi MA manuel moda almıştım ve denizi çektiğim için, karşıdaki adaları çektiğim için de işte biraz önce de konuşmamda da netlik sonsuzda kalmıştı. Ben o yüzden net değildim. Evet, devam. Abi bakın sayın markalar, hepinize sesleniyorum. Ben bu daha
Fuji'sinde, Canon'un Nikon'un da hepsini, tüm makineleri kullandım. Hiçbirinde şu bağlantı doğru düzgün çalışmıyor. Neden ya? Tamam, yerimi tam belirledim. Şu an 400 ISO'dayım. Bak şu ikisinin ortası. Şu an 800 ISO'dayım. Şu an 1600 ISO'dayım. 1600 ISO bile bence fena değil. 3200, 6400 var daha. Şu an 3200 ISO'dayım. 3200 ISO'dayım. Evet. Tepe noktaya, son noktaya yavaş yavaş adım adım yaklaşıyoruz. 6400 ISO'dayım. 6400 ISO gerçekten bilmiyorum. Daha görüntüyü görmedim ama daha önce ben bunun incelemesini yapmıştım. Dün kabaca bir bakmıştım. 6400 ISO'da bile vlog'da kullanılabilir diyeyim. Hani belki çok ciddi işler yapacaksanız ZV-1 ikinci kamera yapabilirsiniz ama 6400 ISO'da belki tercih etmeniz sıkıntı olabilir. Şu an 12800 ISO'dayım. Yani bir süredir konuşuyorum. 12800 ISO'dayım. Pil bir diş kaldı. Bayağıdır çekim yapıyorum. Bu makinenin pilini nasıl böyle hunharca bitirebiliyorlar ona da emin değilim. Yani niye benim aldığım cihaz? Ben galiba cihazları çok iyi kullanmayı biliyorum abi. Benim öyle bir avantajım var sanırım. Ah, çekimin ikinci günündeyiz. Dün leşimiz çıktı ya. Saat 12 gibi çekim bitti. Çekime çok fazla devam edemedim. Vlog'a devam edemedim. Vallahi duman oldum, duman mahvoldum. Şu an bak, hatta anlayacaksınız. Saat 6:44. Dün çekim 12:30 gibi bitti. Bugün saat 6:44'te tekrar çekime başlıyoruz. Şu an tek kanal ses alıyor. Neden böyle? Lan mikrofonun da frekansını bozduk ya. Neyse tamam, ben kahve içmeye gidiyorum. Hadi görüşürüz. Biraz drone'la tekle çekimi yaptım. Bir turu çekim yaptık işte. Tekne limandan uzaklaşırken böyle sağından, solundan, önünden tam ağzımı açıyorum. Kameranın pili bitti. Diyelim ki kamera çekim yapıyorsunuz. Kameranızın pili bitti. Ne yaparsınız? Pil değiştirirsiniz. Yanlış. Evet, doğru, ama pil değiştirirken pil girişi ve tripod girişi aynı yerde olduğu için tripod takılıyken ya da işte tutmaç takılıyken, benim kullandığım Gorilla Pod takılıyken pil değişimi yapamıyorsunuz. Orada bir mühendislik hatası, tasarım hatası mı var diyeyim yani. Bunun çözümü olarak size şeyi önerebilirim. Bazı markaların Ulanzi bir de Smallrig'in ZV-1 için ürettiği cage'ler var. Pil değiştirilebilir cage'ler. Yani sırf pil değişimi yapın diye adam cage üretmiş. Ve ahşap böyle tutmacı da var yan tarafında. Tabi body'yi bir tık büyütüyor, hantallaştırıyor diye düşünebilirsiniz. Bu da sizin tercihiniz olur. Kameranın sağına soluna aparat takmayı kolaylaştırması açısından güzel bir seçenek. Eğer daha profesyonel bir kameranız yoksa, bu kameraya eklentiler yapacaksanız öyle bir aparat, öyle bir cage düşünebilirsiniz. Tatil yeri, insanlar çıbılık çıbılık terliklerle geziyor. Kamerayı güneşin altına koydum. Şu anda 12 dakikadır 4K kayıtta. Hatta onu da şöyle göstereyim bir saniye. 4K 60 kayıtta. 4K 25p 60 mbps kayıtta. 12 dakika 50 saniye şu an oldu. Güneşin altına koydum ki testim hızlı bitsin, çabuk bitsin. Çünkü ben böyle uzun süreli testlerde sıkılıyorum. Yani 45 dakika, 1 saat, 2 saat bazen ısınmıyor makine, bekliyorsun abi. Oturdum bekliyorum şu an ısınıp kapanmasını. Ben yine en uç noktasını, sınır noktasını görmek için bekliyorum kayıtta. Kayıtta.
Şu an itibariyle kameramızda 30 dakika sınırında kalmamış olduğunu görüyoruz. Unlimited kayıt imkanına sahibiz. Koyduğumuz hafıza kartının boyutu kadar kayıt imkanına sahip olduğumuzu şu an öğrenmiş olduk. Ben şu an kayıttan çıkıyorum. Kameranın ısınma problemi var diyen olursa onunla yorumlarda ayrıca görüşürüz. Güneş abi işte, aha. Güneş orada. Kamera burada. Ben yandım, piştim. Bak bacağım kül oldum. Ama kamera hala kayıtta. Herhangi bir ısınma problemi olduğunu ben şu anda görmüyorum yani. Var diyen varsa işte yorumlarda tekrardan onunla da görüşürüz, konuşuruz. Ekranı body'den çevirip şu boşluğu oluşturmak da çok önemli. Hava sirkülasyonu açısından. Isınma testimizde bu kadar. Hala çekiyor ya. Herhangi bir ünlem bile çıkmadı bak. Ne ünlem var, ne uyarı işareti var, ne ısındım ibaresi var. Hiçbir şey yok. Paşalar gibi çekiyor hala. 32. dakikadayız. Ben daha beklemeyeceğim. Evet, çekimimize devam ediyoruz. Biraz teknede çekimler yaptık. Ama bu çekimimiz biraz private, gizli bir çekim olduğu için, çok paylaşılması istenmeyen bir çekim olduğu için çekimle ilgili çok bilgi veremiyorum size. Öyle ne çekim olduğunu belli etmeden nerede çekim yaptığımızı gösterecek şekilde biraz bir şeyler çektim sadece. Onun haricinde gece 3 gibi falan bitecek çekimimiz. Çok uzun, yorucu, zorlu bir maraton. Ama güzel, keyifli. ZV-1 ile olmak, ZV-1'i test ediyor olmak, uzun zamandır merak ettiğim bu kamerayı inceliyor olmak, artılarını eksilerini hepsini size söyledim. 1000 FPS olması çok yaratıcı çekimler katıyor görüntülerinize. Ama bugün hafta sonu lan. Bize gündüzden geceye geçiş sahnesi olarak bir timelapse eklemek istedik. Ben ZV-1 ile birazdan bir tane timelapse yapacağım. Bakalım timelapse özelliği var mı? Zaman aralıklı çekim özelliği gördüm ben ama o timelapse mi değil mi? Kendim birleştiriyor. Hangi kalitede yapıyor onu da görmek istiyorum. 4K'da ısınmadan, kapanmadan sürekli çekim yapabilmesi beni çok şaşırttı. Ben o kadar uzun süre çekim yapmasını beklemiyordum. Ufacık alet güneşin altında ısınmadan, yorulmadan, kapanmadan çekim yaptı. Çekimini gerçekleştirdi. 30 dakika sınırını da kaldırmış olmaları çok güzel. Tamam, devam. Bak şu açıyı ben çok beğendim ya. 12-14 saat geçti. Bugün akşam saat 12 gibi çekimimiz bitecek. Private bir çekim olduğu için çekimle ilgili çok bir detay paylaşamıyorum. Üzgünüm arkadaşlar, merak edenleriniz vardır eminim ki, fakat bu çekimle ilgili herhangi bir bilgi, içerik paylaşmam yasak. O yüzden ben de sağda solda vlog çekimlerimi gerçekleştiriyorum. Yağız Bey üstüne reklam almış. Hayatta üstüme marka yazan herhangi bir şey giymedim. Belki şu şapkada yazıyor mu? Yazmıyor. Yok. Bedava kimsenin reklamını yapmam abi. Bedava yazıyor kimsenin işte reklamını. Ne yazıyor? Just mı? Just değil oğlum, bu Waikiki'den aldım ben. Reklam yaptık. Şimdi Yağız Bey. Buyurun. Bize genelde şey derler, bilirsin.
Ulan bir Yağız'la konuşturalım dedik, adam bacağını kırdı ya. Öldü valla. Ah, zaten azıcık su var. İfade veremez hale geldi. Geliyormuş, o yüzden Şu an bu sahnemin çekimini 10.000 ISO'da gerçekleştiriyorum arkadaşlar. 10.000 ISO gerçekten inanılmaz bir değer. Elimi ne kadar kolaylaştırdığını görmenizi istiyorum. Çok fazla noise var mı? Noise varsa çok fazla bu sahneyi keserim. Artık kullanmam. Ya da kullanacağım ya. Görün. Her şeyi olduğu gibi görmenizi istiyorum. Kamera incelememde her şeyi en olabildiğince en doğal, en sıradan bir şekilde doğaçlama olarak görmenizi istiyorum. 10.000 ISO'dayız. Tekrar söylüyorum. 10.000 ISO. Sadece belki ekranın parlaklığı yüzüme geliyordur biraz. Onun haricinde çok da fazla bir ışık yok. Ortam zifiri karanlık neredeyse. Fakat 10.000 ISO olduğumuz için gözümün göremediği birçok yeri kamerada görebiliyorum diyebilirim neredeyse. Biraz önce bir timelapse çekimi gerçekleştirdim. Zaman aralıklı çekim gerçekleştirdim. Eski Sony'nin önceki kameralarında bu zaman aralıklı çekim modu yoktu. Güncel makinelere zaman aralıklı timelapse modu getirdi Sony. Bu da elimizi gayet kolaylaştıran bir seçenek oldu. Timelapse çekimini RAW olarak yaptığım için kameramda 15 dakikalık yer kaldı. 128 GB'ı bu 2 günlük çekimde sadece vlog yaparak doldurdum. Çünkü artık 4K takıntısı bende ciddi boyutlara ulaştığı için full time 4K çalıştım. Slow motion bazı yerlerde kullandım. Acayip rüzgar var, acayip yorulduk. Bugün çekimimizin 16. saatindeyiz. Yani timelapse görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyorum arkadaşlar. RAW olarak çektiğim, tekrar söylüyorum. Lightroom'da biraz işledim, ufaktan işledim. Onlarla sizi şimdi baş başa bırakıyorum ve devam ediyorum ben çekimime. Timelapse videom hakkındaki görüşlerinizi de yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Bu arada söylemek istediğim, bu mesleği seçecek olan insanlara özellikle söylemek istediğim, eğer bu mesleğin çok kolay, çok rahat bir şekilde yapacağınızı düşünüyorsanız, cümleyi yanlış kurdum ama yorgunluktan çok da umurumda değil şu an. Abi çok zor. Gerçekten çok zor. Biz 2 gündür yani full time olarak çalışıyoruz. Gecemiz gündüzümüz yok. Sabah 6'da uyandık. Gördünüz şu an saat kaç? Ve çekim daha bitmedi ve çekim daha devam ediyor. En son sınırımız 12.000'miş. İnsanları kandırıyorsun Ömer. Niye? Hava şu an karanlık. Hava şu an karanlık ama bak noise çok sırıtmıyor gibi görünüyor. Bilgisayarda bakmak lazım tabii de, değil mi? Vallahi sırıtmıyor. Ya gibi. vlog için kurtarır abi. Yani profesyonel bir iş Deli misin için sen? düşünme. Şimdi Yağız Bey, sana biraz önce sormak istediğim bir soru vardı. Buyurun. Bana kanalda bu mesleği tercih etmek isteyenler çok fazla sektörle ilgili fikir ve görüş soruyorlar. Evet. Bu mesleği insanlar genelde şey için tercih ediyor. Yani rahat iş, kolay iş diye tercih ediyor. Bu konuda fikir ve görüşlerinizi alabilir miyiz? Timelapse çekersen. merhaba. Saçlar yalnız inanılmaz. Raw timelapse çekersen Ömer kartta yerin kalmaz. Vallahi timelapse RAW çektik. 10 dakikalık yerimiz kaldı. 128 GB'ı doldurdum 2 günde. Bir şey söyleyeceğim. Şu an log mu? Ha. Vay. Demin logo, timelapse çekerken logo kapatmıştım. Log kapalı kalmış. Onu unutmuşum. Biraz önceki görüntüye muhtemelen uyguladığım nut biraz sırıtabilir ya da ben onu biraz toparlamaya çalışacağım. Evet, sendeyiz. Yani gerçekten tabii ki burada zorluğundan vesaire bahsetmeyeceğim ama çoğu zaman ciddi bir yatırım gerektiriyor ve ciddi bir donanım gerektiriyor. Yani bireysel donanımdan bahsediyorum. Zorlu koşulları, özel hayat olmayışı vesaire her şey çok güzel gözüküyor olabilir ama inanın bazı yerlerde bu şeyler tıkanıyor. Bunu şöyle örneklendireceğim. Bu sektördeki şeflerin en zorlandığı şey şu an yeni gelen asistan bulmak. Çünkü gerçekten üniversiteden mezun biri işte bu çok güzel vesaire istiyor bilmem ne ama geldiğinde bu ne diyor ve kaçıyor. Evet, bana zaten şeyi çok soruyorlar. Sektör deneyimim yok. Sektöre giriş nasıl yapabilirim? Set nasıl görebilirim diye. Yağız'ın da söylediği gibi asistanlık. 1 numaralı sektörü görmek, tecrübe kazanmak için yapabileceğiniz şey. Kaçıyor. Böyle girersem ne yapabilirsin hayatına?
Asistanlık abi. İnsanlar genelde asistanlığa şey olarak bakıyor, yani çok küçük düşürücü olarak bakıyor da ikimiz de yıllarca asistanlık yaptık sektörü görmek, tecrübe edinmek adına. En büyük bağlantılarımızı orada kurduk yani. Girmeyin sektöre dedi Defne Hanım. Onu mutlaka kullan. Arkadan öyle mi? Bakın halimize. Bakın halimize. Nerede? Az önce onu söyledim. 14,5 saattir çalışıyorum. En az 4 saat. Bakın halimize. Girmeyin sektöre. Nereye sıçacak mı insan? Nereye sıçacak mı insanlar? Evet, 14 saat çalıştıktan sonra Defne ve Yağız'ın hali örnektedir. Daha dur. Daha 5-6 saat. 14 saatte faydası etmiş olsak bu halde olmazdı. Daha dur. Kısacası yeni kuşak belki de farklı bilinç, farklı sektörlerde çalışmak istediği için bilmiyorum ama burası çok eğlenceli gözüktükten sonra ama geldikten sonra çoğu kaçıyor. Çok eğlenceli gözüküyor olabilir ama geldikten sonra çoğu kaçıyor şu an. Bırakan çok oluyor ya, evet. Bunu çok duyuyoruz. Diyorum başlamayın Güncel diyorum işte. Başlamayın. Yani çözüm basit. Başlamayın. Evet, biz çekimimizi komple bitirdik şimdi. Ayvalık'tan yola çıkacağız İstanbul'a doğru. İstanbul'da, İzmit'te, evimin orada kamerayla ilgili son fikir ve görüşlerimi belirteceğim. Çok yorulmuşuz ya, vallahi var ya, acayip yorulmuşuz. Kahvaltı müthiş geldi, iyi bir dinlendik. Şimdi gittikten sonra da fikir ve görüşlerimi sizinle paylaşacağım gençler. Evet, bir haftadır Sony ZV-1 bendeydi. İstanbul'a gelir gelmez kamerayı direkt Aykut'a teslim ettim. Teşekkürlerimi buradan tekrar Sony Türkiye'ye iletiyorum. Artık Sony kameraların incelemesi de Ömer Faruk Film kanalında gelmeye devam edecek. Ve kameraya resmen hayran kaldım. Ben videonun ortalarında bir yerde bahsediyorum zaten. Bu kamerayı bu kadar övmeyi planlamıyordum. Hani hiç öyle bir fikrim yoktu. Kamerayı alırım, normal bir inceleme videosu çeker geçerim diye düşünüyordum. Fakat bence Sony'nin kamerada çok fazla vurgulamadığı, eksik olarak vurguladığı bir takım özellikler var ki bu özellikler kamerayı diğer rakiplerinin kat kat önüne geçiriyor. Mesela sine kameralarda, birçok sine kameralarda mesela olmayan ND filtre 1000 FPS olması. Onun haricinde ekranınızı açtığınız anda yarım saniye içerisinde kameranın çekime, vlogunuza hazır hale gelmesi. Sony ZV-1'in rakiplerinde, birçok rakibinde log, sinema renk profilleri yok. Sony ZV-1'de bunun olması, mesela atıyorum 6600 kameranız var ya da işte A7 III, S3 kameranız var. Acil bir durumda kaldınız. Çekim sırasında işte performans çekiyorsunuz, müzik klibi çekiyorsunuz, atıyorum herhangi bir şey çekiyorsunuz. Canlı performanslarda çok fazla tekrar alma fırsatınız olmuyor. ZV-1'i açtın, Cine 2 renk profilini aldın. Bu Cine 2 renk profili diğer kameralarda da var. ZV-1'de de olduğu için ikinci kamera olarak, ek kamera olarak kullanmanıza imkan veriyor ve bu vlog cihazında çok karşılaştığımız bir durum değil. Diğer işte ZV-1'in neden ödül aldığını da biraz açıklıyor aslında. Evet, background'ımız şey değil, green değil, yeşil fon değil. Ne oluyor lan? Zaten kendini de belli etti şu an ne kadar canlı bir evrenimiz oldu. GTA evreninde yapay zekalar işlevlerini yerine getirmeye devam ediyor. Ben bu makineyi almayı düşünürken makinenin fiyatı 6000-5500 fiyat bandındaydı. Hatta kampanyaya girmişti. 23 Nisan mıydı? O tarihlerde, o civarlarda bir tarihte kampanyaya girmişti. 5500-6000 lira civarında bulabiliyordun. Fakat şu an 7200-7500'lerde, yani dövizin durumuyla ilgili olduğunu düşünüyorum ben bunun. Daha önceki videolarda bahsettiğim gibi cebime sığan, yani yüksek performanslı, gerçekten yüksek performanslı bir alet. Ben zaten şu anda, hatta yani bu videoyu çekmeden önce de 3-4 kişiye ZV-1 aldırmıştım. Ya bu kadar çok övdüm yine Emir. Gerçekten bak, videoda tekrar söyledim. Ben bu kamerayı alırken bu kadar öveceğimi düşünmüyordum. Böyle bir plan program içerisinde değildim. Ben bu kamerayı alırım, normal bir kamera incelemesi çekerim diyordum. Ufacık kamerada ND filtre var. 1000 FPS var. Ya da diğer markalardaki diğer rakiplerinde 1000 FPS. Tamam, çok kaliteli değil, çok görsel bir zenginlik değil ama 1000 FPS var. Var mı? Var yani. İstediğim zaman da tık bir tane martı mesela uçarken çektim, ateş yanarken çektim. Görüntümü zenginleştirmemi sağladı. Yani tam olarak bu senenin, hatta yani birkaç senenin all-in-one en çok özelliği içinde barındıran aleti
ve yenisi çıkıyor. Bu aletin içinde mesela ne olsaydı dersiniz, APS-C sensörü olsaydı keşke diyebilirsiniz. O da yakınlarda çıkacağı rumor sitelerinde söylenti olarak geçiyor. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Ben bu aletten çok memnunum. Eklemek istediğim bir şey var mı Emir? Gerçi ben buradan seni duyamam zaten. Emir çekiyor bu arada videoyu yine. Dur onu da göstereyim. Vallahi kekosu. Ve telefon sektöründe Türkiye'den çekilmesine rağmen Sony şu an Sony Xperia TR sayfasında hala yeni çıkan telefonlarını sürekli böyle sanki insanlar alacakmışçasına bunun reklamını yapıyor. Sürekli gönderi paylaşıyor 2-3 günde bir. Ve ben açıkçası Sony'nin telefon fanıyım. Bunu gururla söylüyorum. Telefonları çok hoşuma gidiyor. Özellikle kamerası telefonlarının. Bence üst düzey diğer telefonların kameralarına göre. Ama alamıyoruz işte. Japonya'ya gitmediğimiz sürece alamıyoruz bunları. Bu da beni üzüyor. Bu kadar. Evet, son olarak İstiklal Marşı ve kapanış yapıyorum Emir Bey, müsaadenizle. İstiklal Marşı ve kapanış.